Merhabalar, Skylens'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son hatırlarsanız orman sanayiyi bayağı bir toparlamıştık. Artık orada gelirle alakalı herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Şimdi bu bölümdeki nihai hedeflerimizden bir tanesi de şurada gördüğünüz bizim dev gibi bir istimlak duvarımız da var. O da artı bir hipnot kenarda dursun. Biz şu anda arkadaşlar biliyorsunuz buraya ham madde getirme konusunda problem yaşıyoruz. Ben de dedim ki belediye olarak madem öyle bu işe bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yani belediyeysen abi bu işi yapmak zorundasın. Vatandaşlarına hizmet senin nihai görevin olmak zorunda. O sebepten dolayı şuradaki gördüğünüz alandan ham maddeyi taşıyacak dev bir otoban ağı kurma kararı aldım. Onu da şuradan düşünüyorum. Şuradan bir ek alacağım. Daha da aşağı ineceğim arkadaşlar. Yani şu şeylerin metroların altından geçen dev gibi bir projeyle gidebildiğim kadar gideceğim. Ki şuradan sonra gidemiyorum gördüğünüz üzere. Şurada birazcık sıkıntı var ama çözeriz. Yo gidiyor, tamam, 10 numara abicim, gidiyor sıkıntı yok. Bir an gitmeyecek zannettim ama gitti. Sonra da gel abi şuradan da şuraya bağlanır mısın? Sana zahmet, sana zahmet. Evet abicim, şu anda bizim tarım sanayinin oradan buraya kadar gelen dev gibi bir, yani çok yüksek bütçeli, gerçekten dev gibi bir para harcadık. Yer altında olması bizim için çok çok daha büyük bir maddi kaynak demek. Kaç para harcadığımı tam olarak bilmiyorum ama takribi olarak söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan şuraya gelmenin maliyeti hemen hemen 250 bin dolar civarında bir yol maliyeti demek. Ki daha alçalttık, yükselttik vesaire ıvırdı zıvırdı. O maliyet emin olun daha da artmıştır diye tahmin ediyorum. Hoşumuza gider. Hoşumuza gider abi. Vatanda bak görüyor musun abi? İşte dediğim buydu. Bu adamlar bir şekilde tarım sanayinden oraya ham madde götüremediği için biz sıkıntısını yaşıyorduk bunun. Şu anda ilk araçlarımız şu dev gibi tünelin altından devam ederek tarım sanayi hayvanlara ot, besin vesaire götürmeye başladılar. İşte aradığım çözüm buydu abi. Biz belediye olarak bir şey yapıyorsak arkadaşlar bunun arkasında bir iş vardır. Emin olabilirsiniz yani. Bu proje her zaman tutar. Ben elimden geldiğince vatandaşlarımın iyiliği için hizmet etmeye çalışıyorum. Ama ne mutlu onlara işte, dediğim yani. Bir keşke bize de biri bu kadar hizmet etse. Şurada bir sıkıntımız var. Abi şuraya bir krematoryum daha atacağım. Bak mezarlık var, krematoryum var. Bir tane daha krematoryum atayım. Herkes mutlu olsun. Ben şeylere bakacağım. Bizim arabalar geliyor mu abi? Geldi mi? Geliyor mu? Neredesiniz gençler? Az kalmış. Az kalmış abi. İlk traktörümüz gelmek üzere. Onu ben nasıl tutabilirim? Tutamıyorum. Mecburen çıkmasını beklemem lazım. Nereye gitti o ya? Kaçırdık. Neyse tamam. Kaçırdık abicim. Tamam bak geliyor bir tane. Şu geliyor. Nereye gidiyorsun sen traktörünle kardeşim? Nereye gidiyorsun? Büyük ahıra gidiyorsun. Ahıra gıda götürüyor. Ahırdaki hayvanları besleyecek otu, arpayı, samanı şu anda çekmeye başladık. Ben eminim ki buradaki problemler yavaş yavaş artık duracaktır. Bizim bir sıcak su problemimiz mi var gençler? Bir sanki bir böyle üşüdünüz gibi geldi bana. Evet, diyorlar ki başkanım birazcık üşüdük biz. Bize lütfen diyor birazcık diyor sıcak su takviyesi yapar mısın? Başkanınız size kurban olsun. Alın size sıcak su takviyesi. Hemen fabrikaların karşısına bir tane termal tesis yapalım. Adam belki yorulur, oradan da gider sıcak suyunu duşunu alır abi. Ne yapalım? Vatandaşlarımıza hizmetimizi sunalım. Anıtkabir'in olduğu yerde sıcak su problemi varmış. Tabi biraz daha tepe nokta, yüksek nokta olduğu için ister istemez ulaşım biraz daha zor oluyor olabilir. Sıcak su debi basınçtan kaynaklı olarak. Şimdi buradaki problemler ufak ufak çözülürse işlem tamamdır. Yani sistem çözülmüştür anlamına gelir. Orayı için birazcık daha vakte ihtiyacımız var. Krematoryuma su vermemişiz ya. Suyunu da verelim. Arkadaşlar bu bölümde yapacağım işlemlerden bir tanesi de tarım sanayiyi zaten çok fazla büyütme gibi bir şansım yok. Gördüğünüz üzere buralar neredeyse komple dolu. Alan komple dolu. Şöyle göstereyim. Verimli alan burada başka bir yer kalmadı. Burası maksimum kapasite çalışıyor. Ben de diyorum ki biraz petrol sanayiye yüklenelim. Petrol sanayi işini biraz da abartalım abi. Çünkü bizim gelire ihtiyacımız var. Gerçekten gelir kaynağı bizim için çok önemli.
adalara çıksam, yani şu adaya dediğim şu karşıya çıksam, yani şuralardan ufak tefek petrol alırız gibi gözüküyor ama alırız ya. Şu duvarı yıkacağım arkadaşlar. Şuraya 3-4 tane petrol hattı kuracağım. İlk yıktığımda biraz suyla alakalı sıkıntı belki yaşayabilirim. Aynen de öyle olacak gibi gözüküyor. Ama orayı ufaktan tepeleme yükselterek bu işi biz çok rahat bir şekilde altından kalkarız diye düşünüyorum. Ya zaten şey değil. Hani çok aman aman böyle şey yapmayacağız. Abi yanlış şeye tıkladım. Neyse tamam fark etmez. Şöylece şurayı kapattık mı olay çözülür. En azından o içerideki su işini çözmüş oluruz. Şu yükselti de hemen hemen bizi şu duvarla aynı hizaya getireceği için burası bayağı bir toparlanmış olur. Arkasına belki hattı devam ettirebiliriz. Şu çektiğimiz duvar hattını arkaya doğru uzatırız. Olay daha tatlı bir sisteme dönüşebilir. Ama şu denizin şurasında birazcık şey var. Petrol var. Petrol de bizim için biliyorsunuz önemli kaynaklardan bir tanesi. Şuradan da uzanabilirdim ama şimdi balıkçı sanayiyi komple yok etmek durumunda kalacağız. Hiç o riske girmeyelim abi. Şuraya bizim gemi nerede? Şunlar mıydı? Aynen de kendileri. Su mu var burada hala? Sanayi alanının dışına yapılmaz. Peki. Geliyor şimdi geliyor. Şimdi geliyor merak etmeyin. Şimdi geliyor. Sıfırdan sanayi bölgesi de oluşturabilirsiniz ama onunla uğraşmayayım. Ben şununla direkt yapayım geçeyim derseniz direkt olduğu yeri boyar. Ona göre bir sistemde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz dahilinde olsun. Şimdi geldik birincisini şuraya atalım. Abi mümkün olduğu kadar atabildiğim kadar atmaya çalışacağım. Yani 3 tane, 4 tane, 5 tane artık kaç tane sığarsa şeyin dışına çıkartabiliyor muyuz? Şehrin dışına çıkartamıyoruz. Tamam. 3 tane olsun abi sorun değil. 3, dördüncüyü de hatta atabiliyormuşuz. 1 dakika. Dördüncüyü de atabiliyorsak dördüncüyü de atarız. Niye atmayalım ki? Biz sonuçta buraya ticaret için geldik. Sanayi alanları için geldik. Abi seni bir saniyeliğine şöyle şuraya doğru bir kaydırayım. Sanayi alanı, sanayi alanı. Tamam yaparız sanayi alanı. Hallederiz o işi. Seni şimdi şöyle azıcık kaydırabilir miyim artık lütfen. Sen şöyle gel. Bir tık şöyle gelsen olmuyor mu? Tamam kardeşim sen şöyle gel. Tamam sen oraya gel. Birazcık şeyin içinde kaldım. Farkındayım ama çözeceğiz seni. Senin işini halledeceğiz. Merak etme. Belediye olarak şurada ufak bir parça kalmış arkadaşlar da. Ondan dolayı orası öyle çökük duruyormuş. Neyse çözdük, hallettik. Oo, oraya kadar çıkabiliyor musun sen? Vallahi helal olsun arkadaşlar. Bu iyi bir şey işte. Bak oradan oraya uzanabiliyorsa biz bu işi çözdük demektir abi. Biz bu işi çözdük demektir. Sen de şöyle şuraya gel. Bir dakika. Mümkün olduğu kadar yaklaş. Tamam sen buraya gel. Seni de şuraya alırız. Hallederiz şimdi merak etme. Sen de bunun yanına gel. Tamam mı? Bak şurayı da biraz daha yükselt. Arkadaşlar çözdük ya. İşi hallettik. Tamam işi hallettik merak etmeyin. Sadece şuradaki duvar bizi birazcık engelliyordu. O yüzden dolayı oraya ufak çaplı bir operasyonu yaptığımız anda olay çözülecek. Ya bu aynı zamanda bize şey de sağlar. Güvenlik de sağlar. Yani bayağı bir çünkü metrajı açtık ön tarafa doğru. Sadece şu çok içeride kaldı. O biraz sıkıntı bizim için. Kıyıya yapılıyor da tamam orası kıyı işte. Neyse şu su işi birazcık bir takla atsın. Şu binalar bir otursun yerli yerine. Şimdi oralardaki işlemleri ben faaliyete sokacağım. Önlerinden yol atacağım zaten. Yol mecburen geçireceğiz. Aynı zamanda bu yolun da şu adaya bağlanması lazım. Şuradan da bir köprüyle o işi çözer, halleder, bağlarız abi. Dediğim gibi belediye işi bizim işimiz. Belediyecilikte her türlü işlem mübahtır. Sen şöyle gel kıyıya doğru. Bak şimdi nasıl tatlı tatlı yanaşıyorlar. Ufaktan oyunu hareketlendirmek gerekiyor. İşin başka bir püf noktası yok. Alan boş değil. Tamam sen de şuraya gel. Abi bunlar bizim para kaynağımız arkadaşlar. Yani şurada attığımız 1, 2, 3, 4, 5 tane dev gibi petrol tesisiyle adamlar ülke geçindiriyorlar. Yani adamlar ülke geçindiriyorlar. Biz de bunu yapalım yani bir zahmet değil mi? Sonuçta biz de bu işten para kazanıyoruz arkadaşlar. Bu tamam. Buraya çok tatlı, ince, böyle sempatik, ağaçlı böcekli bir yol lazım. Ve çok da dipten gelmem lazım. Çünkü sebebi arkasına buranın istimlak duvarı çekeceğiz.
Şunu kapat abi. Şunu bana bir sal beni. Beni bir özgür bırak. Ben şöyle kendi kendime bir gideyim. Ben eminim ki burada şey olacaktır. Tsunami geldiğinde ne bileyim işte ıvır zıvır olduğunda problemler yaşanacaktır. O zaten ona şüphesi olan varsa zaten hiç boşu boşuna bakmasın. Tsunami olduğu anda buradan vurup girecektir arkaya doğru ama biz gene elimizden geldiği kadar önlem alabildiğimiz kadar almaya çalışıyoruz. Şuralara da hatta birkaç tane daha atabiliriz. Yani madem bu işi yapıyoruz hakkını vererek yapalım. Petrolün dibine vuralım abicim. Petrol bizim için önemli biliyorsunuz. Yani bu işi başlattığımız anda olay bambaşka yerlere gidebilir. Sen de şu araya sığıyor musun? Sığıyorsun. Sığıyorsun oğlum. Sığıyorsun. Hiç boşuna bana lagaluga yapma. Tamam bu da okey. Getir abicim yolunu şimdi tekrar. Buradan buraya çekmek biraz bizi üzebilir. Hafiften dolambaçlı bir yolla bağlayacağız. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bu da okey. Şimdi sen buradan geldin. Şöyle karşıya bir geç. Güzel kardeşim. Sen bir artık buradan karşıya bir geç yavaş yavaş. Mümkün olduğu kadar sistemi bozmadan. Tamam. Mis gibi oldu abicim. Mis gibi oldu. Şimdi sana ne lazım? Su lazım. Elektrik lazım değil mi? Bunlar olmazsa olmazı. Böyle bir tesis kuruyorsan abi elektrik hatlarını çekeceksin. Elektriğinizi de ben sizin şu kenardan getirebilir miyim acaba? Gelir be. Şuradan bir karşıya atlasak. Şöyle gel birazcık. Sonra seni de şuradan şuraya atlasak. Olmuyor musun oğlum? Niye acaba? Neden? Bir sebebi var mı? Tamam. Elektrik sorununuzu da çözdüm. Sanırım çözdüm. Olay tamam. Arkadaşlar yepyeni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha denizin üzerine kurulmuş platformlarımız petrol çıkartmaya hazır ve nazır bir şekilde bizi beklemekte. Gördüğünüz üzere petrol kralı bir şehriz. Dev gibi bir gelirimiz var arkadaşlar. Petrolden korkunç bir para kazanıyoruz. 45 bin, 46 bin gibi haftalık bir karımız var. Bu şu yeni tesislerle ben eminim ki daha da artacaktır ki şöyle göstereyim. Çoğunu işleyemiyoruz bile. Ham petrol olarak satıyoruz çoğunu malzemenin. Yani 299 varil sadece ürettiğimiz ürün, 208 varilini ham olarak satıyoruz. Hiçbir işlem yapamıyoruz çünkü fabrika kapasitemiz büyük ihtimalle yetmiyor. Yani onu çözmemiz lazım bizim. Bu işi yapıyorsak abi petrolü bir şekilde bulmamız gerekiyor. Ben sonra şuraya kadar yolumu uzatacağım. Daha da uzatmayacağım abi. Buraya kadar uzatacağım. Çünkü şurada ne var? Burada petrol var abi. Bak burada da petrol var. İşin garip tarafı şu gördüğünüz alanda canavar gibi petrol var. Bu da bize ne sağlıyor? Üretim abi. Üreteceğiz. Petrolü yapıştır abi şuraya da. Yani burası biraz daha kıyı köşe kalacak ama dediğim gibi üretim abi. Başka hiçbir şey söylemiyorum ben. Bu gemiye zaten dokunamıyoruz ama şu alana bizim attığımız 2, 4, 6, 8, 9 tane pompayla da buradan şakır şakır petrol sağacağız. Dediğim gibi bize şurada gördüğünüz yeni attığımız alandan belki haftalık 20 bin, 30 bin gibi bir meblağ cebimize koyacağız. Başkanım yani 30 bin cebine koyacaksın ama bu arkadaki duvarı yıkmaya değer miydi diye sorarsanız değmezdi ama arkadaşlar buraya duvarımı ben çekeceğim merak etmeyin. Buraya bir şekilde o duvarı tekrardan kuracağım. Gerekirse şunu ya şu gemi burada bize var ya ne eziyet etti ya. Yıkamıyoruz da bir şey de yapamıyoruz. Seni de ben şuraya alayım arkadaşım. Seni de şuraya alayım. Orada petrol var mı? Var. Oh mis canavar gibi petrolü orada çıkartırsın sen merak etme. Benim çünkü şuraya uzanmam lazım artık. Çok yüksek. Bir dakika arkadaşım. Çözeceğim senin işini ben. Çözeceğim. Seni şöyle biraz doldursak. Sonra şu yolun ucunu birazcık kırpsam şu yolun. Dur şimdi oyunu durdur. Ucunu ufaktan kırptık ya. Şimdi bence oturursun oraya. Abi nasıl yüksek? Aynı boydasınız işte be mübarekler. Neyi anlaşamıyorsunuz acaba? Neyi anlaşamıyorsunuz? Al şimdi otur tamam. İlle bana müdahale yaptıracaksın. İlle bir şekilde müdahaleyi yaptıracaksın. Şimdi yolun geliyor. Merak etme.
Merak etmeyin güzel kardeşlerim. Halleder. Belediye başkanı sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Buraya biraz daha petrol atsam. Olur 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 olur. Canavar gibi olur abicim. Canavar gibi olur. Sadece yapmam gereken tek şey ne biliyor musunuz? Şurayı bir tık daha havaya şöyle ufak ufak kaldırmak ki arkaya bir iki tane daha tesis oturtturayım. Pompalardan şöyle 2 tane oturtursam zaten. Şimdi buranın üretim kapasitesi ne olacak abi? Bana bir gösterir misin? 11.000 birim üretim üretecek. Bu da aynı şekilde 11.000 üretecek. Zaten bunlar da 11.000 üretiyordur. Yani çok fazla fark yok aralarında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda mis gibi işlem başarılı. İşlem başarılı abi. Şu anda gayet tatlı bir şekilde burada hizaya geçti herkes. Şuradaki surumu da atayım. En arkayı belki biraz bağlamakta zorlanabilirim. Ki tahmin ettiğim üzere de tam da öyle olacak. Ama şurayı çekersek bu işi çözeriz. Elektrik bizi biraz uğraştırdı ama sonuç olarak çözdük. Sonuç olarak işi bağladık bir şekilde. Köprümüz dediğim gibi tatlı ve sempatik bir köprüye sahibiz. Dalga şu aradan geçse bile çok bir sıkıntı olmaz. Arkada derin bir kanalımız var. O kanala dolar, oradan da pompalarımız çalışır ve bu işi çeker. Ben sadece şu arka hatta birkaç tane daha su pompası atmak istiyorum. Sebebi belli. Yani burada herhangi bir işlem sıkıntısı yaşarsak pompalarım abi cayır cayır suyu boşaltsın. Yani bir an önce suyu boşaltmak istiyorum. Benim yapmak istediğim en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Su içeriye doldu mu abi? Çalıştır pompalarını, cayır cayır içerideki suyu anında boşaltsınlar. Sistem böyle çalışacak. Tabii tsunami görmek istemeyiz. Ama görürsek de en azından ne önlemler aldığımı, neler yaptığımı zaten anlatmaya çalışıyorum. Dalga buradan geldi. Canlandırmasını yapalım. Şu tesislerin üstünden zaten aşıp gelecektir. İlk vuracağı yer burası. Bu duvara vurdu. Derin bir çukur var arkadaşlar. Yani korkunç bir derinlikte çukur var. Burası hiç yoksa 20-30 metre derinlikte. Arkadan arkadaki çukura dolacak. Bir hatta duvar var. Gene çukur var. Bir duvar daha var artık. Bu da zaten yani şey gibi, Yüzüklerin Efendisi'ni izleyenler varsa oradaki minfer dibi gibi yaptık burayı yani. Tam bir minfer dibi gibi oldu. Valla fethetmeye gelseler alamazlar arkadaşlar. Öyle duvar yaptık. Ama iş su oldu mu bambaşka bir boyuta gidiyor. Petrol sanayini de bayağı bir toparladık. Bayağı bir geliştirdik. Ne durumdayız abicim? 29.000 kardayız. Birkaç tane fabrika atabilirim aslında ama nereye atacağıma dair şu anda hiçbir fikrim yok. Bak şu araya atabiliriz ya. Petrol sanayi alanını ver benim abicim. Benim petrol sanayi alanımı ver. Şu arkam zaten petrol sanayi değil mi benim? Çıkart şuraya kadar. Boya. Şu alana birkaç tane fabrika atalım ya. Atamayız. Tren istasyonu var. Şu arkasına atarız ama. Olur bak oraya atabiliriz işte. Abi elimde ne var? Nafta tesisi var. Bak sen nafta tesisi şuraya yapış. Arkasında ne var? Petrol arıtma. Oo, bak buraya çok güzel oturuyorsunuz siz. Aferin oğlum size. Tamam. Sen nesin? Petrokimya. Sen de buraya en az 3-4 tane sığarsın. Buraya sığmıyorsun değil mi? Aa, sığmıyorsun. 3 tane şundan, bir tane şundan atsam başka da zaten tesis yok galiba değil mi? Petrol ayrıştırma tesisim varmış. 2-3 tane de şundan koyarız. Tamam olay çözüldü. Olay çözüldü. Buraya da bayağı bir tesis atmış olduk bu bahaneyle. Dediğim gibi ham madde oradan buraya da akmaya başlayacak. Zaten şu petrol rafinerilere bayağı bir ham madde geliyordu. Artık buradaki bölgedeki fabrikalara da ürünü aktarmam gerekecek. Yani şurada topladığımız ürünü bizim bir şekilde artık buraya da götürmemiz gerekecek. Yani şuradan da yolu çekerim de çok zorlanırız arkadaşlar. Şuradan desem ki yolu alayım, karşıya kıyıya atayım, bağlayayım. Şu suru aşmak yani böyle bir oh çektiriyor bana. O yüzden hiç o topa girmeyeceğim. Hiç o topa girmeyeceğim. Bak yeni fabrikalarınızı yaptım gençler. O yüzden boşu boşuna isyan etme kapasitesine girmeyin. Yeterli alıcı yok gibi saçmalıklar da bulunmayın. Bak arkaya 500 tane fabrika yaptım. Artık bir zahmet götürün malınızı orada satın. Şunu söyleyebilirler. Başkanım biz buradan geliyoruz. Trafiğe çok takılıyoruz gibi bir sıkıntı oluyor olabilir. Çünkü bu adamlar buradan dünyayı dolaşıp tekrardan geri dönmek durumunda kalıyorlar. O biraz sıkıntı işte. Bir yılımızı daha atlatmışız eğitimde.
Çok fazla araç çıkmaya başladı oradan da arkadaşlar. Bir yerden şuradaki trafiği kontrol etmeye çalışıyorum. Yani araçların hepsi buraya gidiyor. Ondan yana hemfikiriz. Onun herhangi bir handikapı yok. Gördüğünüz gibi buradan gelip hepsi birden buraya dönüyor. Çünkü buraya dönecek araç sayısı bir ya da iki tane tır gelir. Balıkları yüklemek için gelecektir. Kalan araçların hepsi buradan bu tarafa dönüyor. Yani oradaki yolu da şuna çevirsem ne olur? Biraz daha rahatlatırız herhalde yolu ya. Aynen. Biraz daha rahatlatırız. Yani en azından şu bölgeyi aktif hale getiririz kırmızı ışığında. Kapatalım. Kapat abi kırmızı ışığında. Yardırın gidin oradan gençler. Alın size yepyeni yol ya. Burada çünkü çok fazla bekliyorlardı. Şimdi biraz da olay çözülmüş olur. Limana çok fazla araç geliyor. Liman yoğunluğu her yerde aynıdır. Limanı olan kentler bilir. Liman kavşakları her zaman sağlam şekilde yük tutar yani. Onun haricinde burada başka bir sıkıntı yok. Ya şu adamları benim buradan içeriye alacak bir yol düşünüyorum ama yani çok zor arkadaşlar. Neresine sokacağım bu yolun inanın bilmiyorum ya. Yani şuradan köprüyü uzatıp üstünden döndürebilirim ama yani o da çok saçma bir versiyona dönüşecek. Yani gerçekten çok saçma bir versiyona dönüşecek. Şöyle hemen anlatarak göstererek yapalım. Şuradan geldiğinizi varsayalım. Şöyle döndük. Yani belki bak şöyle alsak. Birazcık zorlayacağım ama şansımı zorlayacağım yani. Birazcık şansımı zorlayarak gitmeye çalışacağım. Hadi böyle döndük. Tamam. Geldik abicim. Direkt karşıya doğru geçtik. Elektrik direkleri size ne oluyor oğlum? Sizin üstünüzden geçiyor mu ya ben? Tamam yıkıl abi. Elektrik direkleri yıkılsın. Sorun değil. Hallederiz. Oraya çözüm buluruz. Sonra geldin. Geldin abicim şöyle bir daha. Seni benim buradan dışarıya mı vermem lazım? Aşağıya mı vermem lazım? Bilemedim. Abi şuraya bağlasak nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Tamamen deneysel bir şey yaptık şu anda. Hani bir de yolun diğer tarafından verdim ki araçlar otomatikman şey yapmasın. Sıkıntıya girmemeleri için. Şuranın artık bağlanmasının bir sebebi kalmamış zaten. Elektrikle alakalı buradaki direklerin bize hiçbir faydası yok. Şöyle buradan her türlü alıp bağlantısını veriyor. Şu yolun amacı da şu. Şuradan geldi Çatal'dan ayrılıp eğer yukarıdaki fabrikalara götüreceksek ki keza şu anda bir kişi değerlendiriyor. Hatta bayağı bir araç geçmeye başladı o tarafa doğru. Hiç buralara girmeden direkt buradan yardırıp şuraya çıkacak abi. Buradaki yola bağlanıp buradan da yürüyüp artık başka yere gidecekse gidecek. En azından bir şeyler daha eklemiş olduk. Çok da bir absürt bir yol değil arkadaşlar. Bence yapılabilir. Zaten sahil kesimi burası. Çok sığ sular yani çok derin sular değil. Bence yapılabilir mantıklı bir yolu var. Yani şuradaki adamların petrolü satamıyoruz sıkıntısını çözmem gerekiyordu. Ben de böyle bir çözüm buldum. Oradan öyle götürdük ve bağladık. Birazcık trafiği şuradaki trafiği belki sıkıştırabilir. Çünkü buradan da dönen araçlar bayağı bir problemli. Onun haricinde başka bir problemi yok. Ya da ben direkt şuraya bu yolu soksam daha mı tatlı olacak? Abi hiç buradan dönmeye çalışmasınlar bak. Bak daha iyi oldu. Bak şimdi daha iyi oldu. Dur abicim. Durun bakayım gençler siz. Hayrola? Hayrola trafiğimi katletmeye mi çalışıyorsunuz? Al abicim şuradan. Ya herro ya merro. Ya yardırın gidin buradan. Bu yol nereye gidiyor abi? Bu yol şehirden çıkıyor. Çıksın abi şehirden. Buradan çıksın dönsün. Gerekirse buradan tekrar içeri girer. Oradaki trafiğe girmek istemiyorsa öyle bir akışla gidebilir ki zaten gidiyorlar. Yani niyetim şurayı açmak. Şu arkada adamların kilitlenmesini istemiyorum. Ben öyle bir sıkıntıya girmek istemiyorum abi. Tatlı tatlı takılın. Kimseyle kavga etmeyin çocuklar. Kavga etmeyin. Sakin sakin oynayın. Abi ne diyorsun? Yeterli ham madde yok mu diyorsun? Sen yeterli ham madde yok diyorsan buradaki adamlar ağlıyordur diyecektim. Buradaki adamlar ham madde yok diyor arkadaşlar. Buradaki adamlar da satacak adam yok diyor. Enteresan. Enteresan abicim. Ne diyeyim? Yetiştiremiyoruz. Yollarla alakalı büyük ihtimalle sorunlarımız var. Bir uyarı var. Bir bina yanıyor diyor. Binamız yanıyormuş gene. Her zamanki gibi. Küçük bir bina. Oo, bizim doğum günü pastası yanıyormuş da söndürdüler. Bu arada şeyi unuttuk. Hayvan sanayi. Hayvan sanayi. Ne durumdasınız? Arkadaşlar sorunun bir kısmını çözmüşüz. 2-3 tane kalmış galiba problemli yer.
Geri kalanın hepsi hemen hemen çözülmüş gibi. Gördüğünüz gibi bir tane burada var. Bir tane burada var. 2 tane burada var. 4 taneye kadar indirmişiz. Yani oradan yaptığımız yol %99 bizi bayağı bir rahatlattı gibi gözüküyor. Bir daha bakacağım abi yola. Aynen gördüğünüz gibi içeriden sürekli aktif olarak madde taşıyorlar. Ham madde içeriye doğru akmaya devam ediyor. Bir de aynı şekilde terse bağlasak belki bayağı da bir rahatlayacağız ama gördüğünüz gibi şu an 4 tane sadece yetişmiyor. Bak oralar doluyor, oralar geliyor. Ben çözümü buldum abi. Bu kadar. Yani çözümü buldum. Ne bak şuradan aldığımız yolu hayvansal ürün bekleyen fabrikalarımız var ya burada. Mesela bu ne bekliyor? Hayvansal ürün bekliyor. Aynı şekilde burada gene sürekli hayvansal ürün bekleyen yerler var. Oralara da bağlayabiliriz diye düşünmeyeceğim. Abi belediye başkanıysan bu işi çözmen lazım. Bu sorunları, problemleri halletmen gerekiyor. Biz de bu sorunlarla ilgili çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Yine abicim şöyle tatlı tatlı var ya arkadaşlar şu an yerin en az 100-150 metre altındayız. Buraya kadar çektiğinde 142 bin dolar gibi bir para harcadık ki birkaç noktaya daha çektim. Oraları hiç söylemiyorum. Biraz yukarıya çık artık seni şuradan ufak ufak ufka bağlayalım. Tamam. Hayvansal ürün taşıyan kamyonlarda hiçbir trafiğe girmeden dağın altından şu gördüğünüz dağın dibinden arkadaşlar yardırarak geçecek. Denizin altından geçecek, nehrin altından geçecek bir şekilde malı fabrikalara yetiştirmem gerekiyor benim. Bir dakika. Şurada bir tane kırmızı ışık bırakmış olma ihtimalim var. Yok. İyi. Çıkmamış. Bu gayet güzel bir şey ki gördüğünüz gibi arabalarda gitmeye başladı. Klostrofobisi olan İşte ne bileyim ben kapalı alanda duramam diyen vatandaşlar bu yolu kullanmasını kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyoruz abicim. Yani şuradan gördüğünüz yol bak çok hafif bir dalıyor. Arkasından burada bayağı bir dalıyor arkadaşlar ki diğer yolun altından geçiyor. Aynı yükseklikte devam ediyor. Yani bak buranın üstünde şehirler, tren istasyonları, metrolar bak metronun da altından gidiyor. Gene buradaki metro ağlarının altından gidiyor, devam ediyor. Fabrikaların altından, dağın altından gelip buradaki yere bağlanıyor ki araçlarda gördüğünüz gibi hayvansal ürünleri artık depoya götürüyormuş. Depoya taşıyorlar. Daha hızlı ve daha steril bir şekilde taşımaya devam ediyoruz. Bizde sistem böyle çalışıyor arkadaşım. Eğer belediyeysen hizmeti sonuna kadar vermen gerekiyor. Abi sizin nasıl bir elektrik probleminiz var? Yani bölgede elektrik yok desem var. Fabrika dünyanın nükleer tesisi var. 2000 megawatt elektrik üretiyoruz. 2000 megawatt. Siz 1200 megawatt harcıyorsunuz. Benim psikolojimi bozmayın lütfen. Hayvansal ürün şu anda arkadaşlar 2 taneydi. 1'e düştü galiba problemli yer. 2. 1 2 1 2. Bence normal. Bu kadar hayvanın olduğu yerde ufak tefek aksaklık olur. Biliyorsunuz hayvanlarla uğraşmak zor meziyettir. O yüzden dolayı 2 tanesi bence gayet kafi olmuştur. 63 kişi de buradaki metromuzu kullanmış durumda. Evet. Şu anda sistem gayet stabil bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Petrol sanayimizi de dev gibi bir hale getirdik. Fabrikalarımıza yollarımızı çektik. Ondan yana da herhangi bir sıkıntı yok. Biraz satacak sıkıntısı var. Yani bunları satacak adam yok diyor. Buradakilerde ham madde yok diyordu. Çözeriz onu, hallederiz ufak ufak. Arkadaşlar diyorum ki ben biraz da maden sanayiye yüklenelim. Yani ekonomik açıdan herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Burada da ya her türlü kârdayız da birkaç tane daha maden eklesek bize hiçbir zararı olmaz diye düşünüyorum. Onu da şuradan şöylece çektiğim yolla yapacağım. Ama şu dağı bir tık bir temizleyeyim ben. Dağı çok fazla bozmadan böyle hani organikliğini şey yapmadan böyle hafif şu kolunu bacağını bir indireyim ki aşağı. Buralara da maden fabrikalarımızdan 3'er 4'er tane de şuralara atalım abi. Gel şimdi sen tatlış tatlış şöyle gel. 90'ımı aç benim. 90 derecemi aç benim kardeşim. Ben 90 derece yol çekmek istiyorum. Tamam.
Hiç aşağıya bağlamayacağım. Aşağı tarafa bağlantı vesaire hiçbir şey vermeyeceğim. Dümdüz direkt gelsinler, yüklesin malını, dönsün gitsin abicim. Buralar zaten maden. Ondan yana herhangi bir sıkıntım yok. Maden sanayi bölgemi şuraya doğru bir uzatayım. Dağ taşı çünkü deleceğiz abi. Şu gördüğünüz dev gibi makinalarla dağlara yaslanacağız. Dağların, kayaların tozunu attıracağız. Yapıştır abicim şuralara. Şu maden fabrikalarından. Dağı bir eritelim biz burada. Biraz eğim sıkıntısı var. Şu arkayı az daha tırnaklasam olay çözülecek. Çok değil, şöyle hafiften bir tırnaklayalım. Oraya zaten oturacaktır diye düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yeni makinalarımızla vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sanayimize şans getirsin. Yeni buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane daha dev gibi böyle döner tekerlekleriyle dağı delen, oradan çıkarttığı ham maddeyi işleyen tesisimizi kurduk. Maden ocağı tesisi, metalde bilmem neydi. Bir dakikanızı rica edeyim. Şuradan bir kontrollerimi yapayım. Toplamda 195 ton madde üretiyormuşuz. 195'in 130 tonunu neredeyse ham olarak satıyoruz. Yani bizi bu demek oluyor ki 3-5 tane daha fabrika buraya kursak bizim işin bayağı bir verimli olacaktır buralar. Gel abicim. Madem öyle şuralara 1-2 tane fabrika atalım ki metaldir, işte ne bileyim madendir, bunlar da eksik gedik bir şeyler olmasın abi. Sen nesin kardeşim? Maden üretme tesisi. Sen nesin? Cam üretme tesisi. Olur. Hoşumuza gider. Abi senden şuraya bir tane istiyorum. Bir tane daha şu cam tesisinden sıkıştırabileceğim bir yer var mı? Yok. Yok 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 yok. İşte çok zor. Birazcık şuraya uzatsam ne olur? Yolu bana biraz daha ver güzel kardeşim. Azıcık bir şey daha versen ben şuraya o fabrikadan bir tane sokarım. Yemiyor be. Yemiyor be. Şu cam elyaf tesisi abi sığdı, işte bu kadar. Fabrikanın sonunda da bir tane elyaf tesisi, cam tesisi ürettiğimiz anda buradan cayır cayır ürettiğimiz ürünleri yeni fabrika koridorumuzda açmış olduk. Artık burada sorun kalmaz diye düşünüyorum. Yani tesisleri büyütüyorum ki arkadaşlar üretim, yani şurada gördüğünüz para bize kat kat katlanarak gitsin. Bunu sadece yükseltmek birçok şeyi çözmez. Aynı zamanda buraya adam da yetiştirmek gerekiyor şöyle gördüğünüz üzere. Yani komple dev gibi sanayi kurup adam yoksa çalışacak, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ona göre sistemli bir şekilde giderseniz çok daha iyi, çok daha düzgün gidecektir. Benim şu anda nüfusum hayli kaldırabilecek bir seviyede olduğu için ben onları geliştiriyorum. Şu anda da gayet iyi durumdayız zaten. Gördüğünüz gibi bayağı bir ekonomik olarak artıdayız. Bir yerde bir elektrik sorunu var ya. Şurada var. Oğlum sizin nasıl bir elektrik sorununuz olabilir ki? Yani dibinizde, her yerinizde şey var. Tamam bak, ben size şöyle bir şey yapayım. Şuraya da bir tane petrol sanayi elektrik tesisi kurayım. Nükleer kurmayayım abi. Nükleerim zaten yeterinceden fazla var. Oraya da buradan petrol getirirler. Petrol sanayinin oradan battı çıktı yaptık ya. Oradan buraya getirirler. Yeni fabrikayla da şuradaki tesisler çalışmaya başladı. Ham madde yoktu ya hiçbirinde. Şimdi ham madde geldi. Cayır cayır çalışmaya başlıyorlar. O zaman da elektrik kesiliyor tabii haliyle. Bir sürü makine bir anda açılınca elektrik yetmiyor o bölgeye herhalde. Neyse, sorunu hallettik en azından. Sorunu çözdük. Ya şuradan da bir yolu bir nasıl getirebilirim? Onun yolunu bulmam lazım da çok zor arkadaşlar. Yani imkansıza yakın gibi bir şey. Ben onu nasıl götüreceğim oraya? Yani daha da kaldıramam herhalde. İmkansız abi, şuraya bak. Burayı nasıl geçeceğiz? Yani uğraşırım ama boşuna uğraşırım gibime geliyor. Çünkü geçme şansım yani yok denilecek kadar az. Şu aradaki tünel olmasa belki çözeriz işi de o aradaki tünel bizi bayağı bir zorluyor. Çok zor. Yani imkansız demeyeyim. Uğraşsam belki bir şeyler çıkar. Ama yani şu arkadaki bariyeri patlatabilirim. Bak şuradaki bariyer var ya arkadaşlar. Şu bariyeri patlatıp şuradan battı çıktığıyla şuraya yolu götürürüz. Ama bu sefer su gelirse ne halt yiyeceğiz bilmiyorum. Patlat abi şurayı. Patlat. Bekle.
Bekle abicim. Oyunu durdur. Şuradan gel. Gel güzel kardeşim, sen şuradan bir içeriye bir dal. Tamam mı? Şu şehrin altından devam et. Alan boş değil demek ne demek ya? Dal oğlum şöyle aşağıya. Tamam, buradan bunu getirdik. Şimdi. Abi şuradan da gelsin. Tamam mı? Şuradan da gel. Hafiften yukarıya çık. Şuradan da şuraya bağla. Tamam, sorunu burada birazcık çözdük gibime geliyor. Yani en azından buradan da yardırıp gidebilecekler. Dönmek isteyen adamlar da varsa çok tatlı bir şekilde dönebilirler. Ki büyük ihtimalle şey yapacaklardır. Hepsi oraya ham madde basmaya gideceklerdir. Hoşumuza gider. Sıkıntı yok. Çözsünler de bizim sorunumuzu. Gerisi benim için problem değil. Ben şu alanı da dolduracağım. O alana tekrar bir duvar çekmeye çalışacağım eğer becerebilirsem. Yükseltebildiğim kadar yükselttim. İstimlak duvarından da şuraya uzatabilir miyiz? Evet, uzanıyor galiba. Dediğim gibi yani hallederiz ama birazcık bizi zorlayacaktı. Ama sonuç olarak belediye dediği hizmeti gerçekleştirdi mi arkadaşlar? Gerçekleştirdi. Herkes mutlu. Belediye her zamankinden daha mutlu. Çünkü sonuç olarak bir projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirmiş olduk. Abi sen niye oturmamakta ısrar ediyorsun? Heh, al, tamam oldu. Yalnız duvar etraftan daha alçak olunca birazcık sıkıntı var gibi sanki. Orayı biraz yükseltmem gerekiyor benim. Bu iş böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz abi. Yani suyu tutmanın hiçbir esprisi yok ki. Ben nasıl tutacağım orada suyu? Hiçbir esprim yok. Yükseltemiyorum da. Yüksel abicim, şöyle yüksel yüksel yüksel. İyice yüksel. Şurayı baz alacağız. Ona göre şişireceğim orayı. Başka şansım yok. Ne anladım şeyden, eşit olduktan sonra hiçbir esprisi yok abi. Yandan gelen su topyekün içeri düşecek. Hiçbir manası kalmıyor yani ortalığın. Yani şurayı birazcık zorlanabiliriz. Burayı hafiften düşür. Metrajlı gidelim. İşimiz yalan olmasın. İşimiz yamuk yumuk olmasın abi. Başkan yamuk yumuk işi sevmez. Tamam. İşte olay bu kadar arkadaşlar. Şimdi bak, karşıdan baktığımda burada bir duvar edası var. Az önce duvar aşağıda kalıyordu. Su geldiği anda zıplayıp üstünden gidecek. Hiçbir anlamı kalmayacak. Yani arkadaki duvarla aynı boya geldi ama olsun. En azından burası düşürür. Suyu aşağı bayağı bir debili inecek. Şurası dediğim gibi korkunç bir yüksekliği var. Yani oradan düşene Allah yardım etsin. O kadar söyleyeyim arkadaşlar. Tamam, burayı da hallettik. En azından yolda bağladık. Gördüğünüz gibi bayağı da bir araç bu tarafı kullanmaya aktif olarak devam ediyor. Buradan nereye gidiyorsunuz oğlum siz? Buradan da buradaki tesislere gidiyorlar. Tamam, okey, sıkıntı yok. Gayet memnunum. İşimiz çözüldü. Hayvansal gıda problemini çözdük. Kağıt sıkıntımız varmış birazcık. Kesilmiş kereste problemimiz varmış. Onları hallederiz yavaş yavaş. Arkadaşlar, bölümün sonu, problemleri çözdüğümüz bir bölüm dahaydı. Onu da hallettik. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.